Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün görüntüsüyle, lezzetiyle muhteşem örgü çörek tarifini izleyeceksiniz. Yapımı oldukça basit, lezzeti de bir o kadar güzel olan çörek tarifimizin buyurun lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçelim. İlk önce hamurumuz için yoğurma kasenin içine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. 2 tatlı kaşığı dolusu toz şeker. 1 paket kuru maya ekliyorum. Sizler yaş maya da kullanabilirsiniz arkadaşlar ama ben çoğunlukla kuru mayaya alışıp onu kullandığım için kuru maya kullanıyorum. 50 gram eritilmiş tereyağı ekliyorum. Oda ısısında yumuşatılmış olması da yeterli. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tereyağı yerine katı yağ, margarin de kullanabilirsiniz. Tabii ki tereyağı lezzet ve sağlık açısından daha iyi olduğu için onu tercih edersek daha da güzel olur. 1,5 tatlı kaşığı tuzu ekleyip karıştırdıktan sonra unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Unu bir anda eklemeyelim. Yavaş yavaş kıvamına göre ayarlamaya çalışalım unumuzu. Spatula ile biraz karıştırdıktan sonra geri kalanını elimle yoğurarak devam edeceğim. Toplamda 6 su bardağı 2 yemek kaşığı kadar un eklemiş oldum ama sizler her zaman belirttiğim gibi un marka kalitesine göre değişebileceği için hamurunuzun kıvamına göre un eklemeye özen gösterin. Bu arada arkadaşlar, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Evet, hamurum kıvam alana kadar unumu ekleyerek yoğurdum. Bu yumuşaklıkta hamur olması yeterli. Tekrardan biraz güzelce toparlanmasını sağladıktan sonra hamurumu yoğurma kasemin içine alıyorum. Kapağını da kapatıp kenara dinlenmeye, mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalanırken ben de çöreğimin iç malzemesi için kıymamı tavama aldım. Yaklaşık burada 400 gram kadar orta yağlı dana kıyma kullanacağım. Sizler dilerseniz benim gibi bu şekilde kıymalı veya peynirli, kaşarlı, sucuklu istediğiniz iç harcıyla da yapabilirsiniz. Kıymamı yağsız tavaya aldım. Suyunu çektirip rengi değişene kadar bu şekilde kavuracağım. Kesinlikle yağ eklemiyorum bu aşamada. Kıymalı iç malzemelerinde ve yemeklerinizde ilk önce kıymayı bu şekilde kavurursanız tane tane olur ve lezzeti de gerçekten çok farklı oluyor. Et ürünleri geç piştiği için ben ilk aşamada kıymayı bu şekilde kavurarak daha lezzetli hale getirmiş oluyorum. Rengi dönen kıymamın üzerine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Kıymam da orta yağlı olduğu için çok fazla yağlı yapmayacağım. Sizler kendi damak tadınıza göre yağ miktarını artırabilirsiniz. 2 tane orta boy kuru soğanımı ince ince doğradım. Onu da kıymamın içine ekleyip güzelce karıştırıyorum. Soğanlarım hafif kavrulana kadar bu şekilde kavurdum. Kıymalı iç malzemelere kapya biber çok yakışıyor. Ben de 1 adet kadar kapya biber de kullanmak istedim. Derin dondurucum da vardı, onu kullandım. Sizler dilerseniz 1 adet kapya biber de kullanmanız yeterli. Hiç kullanmasanız da olur kapya biberi ama tabii kapya biberle ayrı lezzetli oluyor. Baharatlarını da ekliyorum. Pul biber, karabiber, toz biber olarak kullanmak istedim baharat. Sizler tabii ki kendi damak tadınıza göre baharatları ayarlayabilirsiniz. Tuz ekledim. Tuz da tabii kendi damak tadınıza göre ayarlayın. Ben yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz eklemem yeterli geldi. Kıymalı iç malzemem yeterince kavrulduktan sonra ocağımızın altını kapatıp kenarda ılınmaya bırakıyoruz. Hamurum da çok güzel mayalandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kabından neredeyse taşıyacakmış. Benim yaklaşık 45 dakikada hamurum mayalandı. Tabii sizlerin bulunduğu odanın sıcaklığına göre de bu zaman değişebilir.
Mayalanan hamurumun ilk önce yoğurma kabında havasını aldıktan sonra unlamış olduğum tezgahımı da alıyorum. Bu şekilde birazcık yoğurarak toparlıyorum hamurumu. Hamur kesme aparatıyla ortadan ikiye kesiyorum. Hamurumu güzelce yuvarlıyorum. İkisinin de aynı eşit büyüklükte olmasına özen gösterelim. Bezemin bir tanesini unlamış olduğum tezgahımın üzerine alıyorum. Üzerinde unladıktan sonra merdanemle dokunuşlar yaparak açmaya başlıyorum. Hamurumuzu çok ince açmayacağız. Yufka kadar incelikte olmaması gerekiyor. Bakın kalınlığını size göstermek istiyorum. Çok fazla ince açarsanız şeklini vermekte zorlanırsınız. Açmış olduğum hamurumun uç kısmına kıymalı iç malzememden ekliyorum. Kıymalı iç malzememi bolca ekledim. Hemen hamurumun uç kısmından içe doğru bu şekilde katlıyorum ve hamurumun kenar kısımlarında güzelce bastırıyorum. İç malzemenin açılmaması için ve tekrar katlıyorum. 2 kere katlamış oldum. Hamur kesme aparatımla bir parmak genişliğinde şeritler kesiyorum. Sizler dilerseniz bıçakla da yapabilirsiniz bu işlemi. Hamurum bu aşamada da birazcık bu şekilde katlayıp düzeltiyorum ve sonrasında örme işlemine geçiyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay örgü şekli. Hamurumun öbür ucunu da arka kısmına bu şekilde bastırıyorum ama çok fazla bastırmanıza gerek yok. Zaten hamurların uç kısımları hemen yapışıyor arkadaşlar. Alt kısma geleceği için bu arka tarafta yapıştırdığım hamur uçları orada hiçbir sorun olmayacak. Gördüğünüz gibi örgü şekli de çok kolay. Son hamurumu da bu şekilde buraya yapıştırıyorum. Bakın uç kısımlarını da şöyle çok az bastırıyorum. Çok fazla bastırmanıza gerek yok. Zaten hamurumuzu ters çevirince alt kısmında görünmeyecekler. Evet. Örgüsünü de biraz düzenliyorum bu aşamada. İlk örgü çöreğimi tepsime aldıktan sonra ikinci çöreğimi de aynı şekilde devam edeceğim. İkinci hamurumu da merdane ile açtıktan sonra hemen kıymalı iç malzememi ekliyorum. Sizler dilerseniz bir tane çöreğinizi kıymalı iç malzemesi, öbür çöreğinizde peynirli veya başka malzemelerle de yapabilirsiniz. İkinci çöreğimizi de aynı işlemle yaptıktan sonra yağlı kağıt serilmiş tepsime çöreklerimi alıyorum. Evet arkadaşlar, çöreğimi tepsime aldıktan sonra bu şekilde güzelce yerleştiriyorum. Pişerken şeklinin bozulmaması için tepside bu aşamada da şeklini birazcık düzeltebilirsiniz. Örgü çöreklerimi tepsi mayası yapacağım. Fırında da 50 derecede 20 dakika tepsi mayası da yapabilirsiniz. Benim gibi üzerine temiz bez örterek de yarım saat tepsi mayası yapmanız da yeterli olur. Ben güzelce temiz mutfak bezimi de tepsimin üzerine örtüyorum. Bu şekilde yarım saat tepsi mayası yapmaya bırakıyorum. Tepsi mayası yapmış olduğum çöreklerim yarım saatte yeterince mayalanmış. Artık üzerine yumurta sarısını sürebilirim. Bir adet yumurta sarının içine yarım çay kaşığı kadar pekmez ekliyorum. Pekmezi de daha parlak görünmesi ve güzel kızarması için ekliyorum. Pekmezli yumurtamı karıştırdıktan sonra güzelce üzerine sürüyorum. Fırçayı da yavaş dokunuşlarla çöreklerimizin üzerine dokunuyorum ki mayalandırmış olduğum çöreklerimin havası sönmemesi için.
Yumurta sarısını çöreklerimin üzerine sürerken ben de bu arada fırınımı ısıttım. 180 derece fanlı ayarda 5 dakika ısıtmamız yeterli. Mutlaka sıcak fırına göndermeliyiz. Mayalı hamur işlerimiz de olsun. Bütün hamurlar işlerinde fırınımız önceden ısıtılırsa daha güzel bir sonuç elde ederiz. Örgü çöreklerimin daha güzel pişmesi için orta rafın bir altında pişireceğim. İlk önce 180 derece fanlı ayarda pişireceğim. Hafif pembeleşip kızardıktan sonra arkadaşlar derecesini düşüreceğim ki içinin de güzel pişmesi için. Bu aşamalara dikkat ederseniz çöreğinizin içi de çok güzel pişmiş olacak. Çöreklerim de çok güzel kabarmaya başladılar. Çöreklerim hafif pembeleşti. Artık 180 dereceden 170 dereceye getiriyorum. Fansız ayarda. İçinin de çekip güzelce pişip hamurlaşmaması için. Nar gibi kızaran örgü çöreklerimi fırınımdan çıkarttım. İlk sıcaklığıyla arkadaşlar çöreklerinizin yumuşak olmasını istiyorsanız üzerine tekrardan temiz mutfak beziyle örtüp bu şekilde 10-15 dakika dinlendirirseniz örgü çörekleriniz yumuşacık olur. Ben ilk sıcaklığı çıkana kadar aynı şekilde üzerine mutfak bezi örterek beklettim. Şu anda da sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem bir lezzet oldu. Şu an halen çok sıcak olduğu için rahat dokunamıyorum ama arkadaşlar sizlere de yakından da göstermek istedim nasıl piştiğini ve görüntüsünü. Sizlere çöreğimin de hemen iç dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi içinde hiç hamurlaşma olmadı. Çok güzel pişiyor bu şekilde pişirirseniz. Bugüne kadar deneyip yapmış olduğum en güzel tariflerden bir tanesi oldu. Deneyince de ne demek istediğimi anlayacaksınız. Görüntüsüyle de çok şık ve güzel olan bu tarifi misafir davetlerinizde, günlerinizde baş tacı yapılacak bir tarif oldu. Malzemelerini detaylı şekilde açıklama kısmına ekleyeceğim. Buraya kadar beni izlediyseniz kanalıma beğenerek destek olmayı, videomu unutmayın. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.